Çalıştığım iş yerinden kovulduktan sonra ne yapacağımı bilemez bir şekilde evime doğru yürüyordum. Kafamda sürekli bundan sonra ne olacağı düşüncesi vardı. Çalışırken zor şartlardaydım, evet. Ama en azından hayatımı kazanıyor ve bir şekilde yoluma devam ediyordum. İnsanların beni zorbalamasına bile artık kayıtsız kalmıştım. Sadece günlerimi dolduruyor, maaşımı alıyor ve evime gidiyordum. Şimdi bunları sağlayabilecek bir durumum da yok. O gün kendimi zar zor eve attım. Kara kara düşünürken telefonum çaldı. İş yerinden arkadaşım arıyordu. Kendisini severdim. Ama yine de açıp açmamak konusunda kararsız kaldım. Sonra ne söyleyeceğini merak ederek açtım. Arkadaşım duruma çok üzüldüğünü ve her zaman yanımda olacağını, bir şeye ihtiyacım olursa ilk onu aramam gerektiğini söyledi. Bu telefon konuşması biraz olsun iyi hissettirmişti. Arkadaşım bozulan moralimin düzelmesi için bir yerlere gidip kafa dinlememi önerdi. Sonra da kendisinin ailesinden kalma huzurlu bir yerde evi olduğunu, istediğim zaman anahtarı alıp gidebileceğimi söyledi. Geri döndüğünde de sana başka bir iş bakarız dedi. Gerçekten inanılmaz derecede kendimi iyi hissetmiştim. Arkadaşıma teşekkür edip bu konuyu düşüneceğim dedim. O günü sürekli bir şeyleri kafama takarak geçirdim. Koltukta uyuyakalmışım. Ertesi gün uyandığımda arkadaşımın teklifi makul geldi. Biraz uzaklaşarak kafamı dağıtabilirdim. İş yerinden bir miktar tazminat almıştım. Geldiğimde de hemen başka iş bakabilirim diye düşündüm. Bu bana iyi gelecekti. Heyecanla arkadaşımı aradım. Bana "akşam uğra, anahtarı al" dedi. Resmen havalara uçuyordum. Hemen o günün gecesine otobüs bileti aldım. Yolculuk bayağı uzun sürecekti. En azından gece uyurum diye düşünmüştüm. Kendime ufak bir sırt çantası hazırlayıp akşam arkadaşımın evine gittim. Onu görür görmez teşekkür ederek sarıldım. Bana "git ve kafanı dinle. Geldiğinde seni yenilenmiş görmek istiyorum" dedi. "Çok fazla kalmayacağım. Haftaya buralarda olurum" dedim ve otobüs için yola koyuldum. Otobüs hareket ettiğinde kendimi bir nebze olsun hafiflemiş, şehir hayatının deptebesinden uzak hissetmiştim. Ne olacaksa olsun kafasında bir hafta daha havası alacaktım. Otobüsün camından yola bakarken uyuyakalmışım. Uyandığımda ineceğim yere az kaldığını öğrendim. Çok heyecanlıydım. Yollar dağların arasından kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Her taraf ormandı. Geniş geniş bahçeli evler vardı. Sanırım arkadaşımın bana verdiği anahtar da bu evlerden birinin kapısını açıyordu. Otobüsten indikten sonra hemen birisine adresi sordum. Bana oranın yakın olduğunu ve yürüyerek gidebileceğimi söyledi. Tarifi aldıktan sonra temiz havayı içime çeke çeke yola koyuldum. Burası gerçekten de arkadaşımın söylediği gibi harika görünümlü ve gelişmiş bir kasabaydı. Evler çok bakımlıydı. Yollar tertemizdi. Etrafta da kimseler yoktu. Tam kafa dinlemelikti. 15 dakika kadar yürüdükten sonra karşılıklı banyo evlerin olduğu bir sokağa geldim. Burası adamın tarif ettiği yerdi. Şimdi kapı numaralarında 9 numarayı bulması kalmıştı. Bu cennet gibi yerde yürürken keşke benim de burada bir evim olsa diye hayal ediyordum. Arkadaşıma minnettardım. Bunları düşünürken bir yandan da numaralara bakmaya devam ediyordum ki 9 numarayı buldum. Kapıyı açıp evin bahçesine girdim. Çok güzel bir verandası vardı. Acaba içi nasıldır diye düşündüm ve anahtarla kapıyı açtım. Evin kapısını açtığım anda içime bir ferahlık geldi. Huzur burasıydı resmen. Mutfak ve salon birleşikti. Evin içi yepyeniydi. Eşyalar hiç kullanılmamıştı sanki. Sanırım bu kasabadaki herkes zengindi ve burada yaşamak bir ayrıcalık olmalı diye düşündüm. Üst kata çıkmaya üşendim. Hemen kendimi koltuğa attım. Duvarda çok güzel tablolar asılıydı.
Uzandığım yerden tablolara baka baka biraz kestirmeye başladım. Akşama doğru uyandım. Yolculuğun bütün yorgunluğunu atmış ve hafiflemiştim. Üstelik acıkmıştım da. Alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Kapıyı kapatıp yürümeye başladım. Güzel havanın tadına vara vara yürürken karşıdan gelen yaşlı bir teyze gördüm. Ona gidebileceğim bir market soracaktım. Kadınla göz göze geldik. Kadın bir anda bana doğru koşmaya, o yaşlı haliyle kıvrak kıvrak hareketler yaparak bana yaklaşmaya başladı. Şok içindeydim. Kadın bana doğru gelip "Hoş geldin" dedi ve ayaklarıma kapandı. Değişik değişik dualar ediyordu. Şaşkınlığımı gizleyemiyordum ve açıkçası korkmuştum da. Hemen kadını yerden kaldırmaya çalıştım. "Hanımefendi, neler oluyor? Ne yapıyorsunuz?" dedim. O da "Tekrar hoş geldin. Bu bir karşılama töreni. Umarım beğenmişsindir" dedi. "Neyi beğeneceğim hanımefendi? Gelip önümde kendinizi yere attınız. Sürekli anlamadığım dilde bir şeyler konuştunuz" dedim. "İnan hiç hatırlamıyorum. Seni rahatsız ettiysem kusura bakma" dedi. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Kadına marketi sordum. O da bana tarif etti ve yoluma devam ettim. Kadın beni gördüğü yerde beklemeye devam ediyordu. Yürüdükçe arkama bakıyordum ve o hala hareket etmemişti. Tam sokağa dönecekken bir kez daha kafamı arkaya çevirip baktım. Kadın artık orada değildi. Sanırım gitmişti. Gerginlik ve şaşkınlık içinde marketi bulduktan sonra biraz rahatladım. Alışveriş yapmak için dükkan kapısını açtım. Burası gayet temiz bir dükkandı, gördüğüm her yer gibi. İçeride kimse yoktu. Kendime ufak bir sepet alıp ev için lazım olan malzemeleri almaya niyetlendim. Tam o anda dükkan sahibi olduğunu düşündüğüm kır saçlı, ortalama yaşlarda birisi "Kasabamıza hoş geldiniz" dedi ve hemen yanıma gelip "Müsaade edin, sepetinizi ben taşıyayım" dedi. "Sepetimin içinde çok fazla malzeme yok. Kendim taşıyabilirim. Çok sağ olun" dedim. "Peki" dedi ve konuşmaya devam etti. "Beğendiniz mi kasabamızı? Burada ne kadar kalacaksınız?" "Bir hafta kalacağım" dedim. Bir yandan alışveriş yapmaya devam ediyordum. Adam, "Neye ihtiyacınız olursa evinize getirebilirim. Siz hiç merak etmeyin. Ayrıca bir hafta bu güzel kasabada zaman geçirmek için sanırım az bir süre. Keşke biraz daha uzatsaydınız tatilinizi. Buralarda görülecek o kadar çok yer var ki" dedi. "Bilmem, ben burada evi olan bir arkadaşımın misafiriyim. Aşığı sokaktaki caddede bulunan 9 numaralı evin sahibi. O bana evinin anahtarını verdi. İşten yeni ayrıldım, kafa dinliyorum" dedim. "Aa, bildim, tamam. Tabii ya, 9 numaralı ev. O caddedeki evler çok güzel. Eminim senin de hoşuna gitmiştir. Bol bol tadını çıkar buraların. Hatta kasabanın biraz dışında çok güzel bir gölet ve piknik alanı var. Oraya da gitmeyi ihmal etme" dedi. Teşekkür ettim. Bir daha konuşmadık. Alışverişimi yapıp dükkandan ayrıldım. Hava artık iyiden iyiye kararmıştı. Sokak lambalarının altında aheste aheste yürüyordum. Evin olduğu sokağa geldiğim anda evin önünde 10-15 kişinin beklediğini gördüm. Ne olduğunu anlamaya çalışarak hızlı hızlı onlara doğru yürüdüm. Hepsinin ellerinde tepsiler, tabaklar vardı. Beni görünce "Hoş geldin, bu yemeklerin hepsi senin. Buraya 40 yılın başı misafirimiz gelmiş. Onu mutlu etmek bizim görevimiz" dediler. Neye uğradığımı anlayamamıştım. Hepsine bir bir teşekkür ettim. "Müsait olduğunuz zaman eve de beklerim, size kahve ikram ederim" dedim. Hepsi teker teker bütün yemekleri verandadaki masaya koydular. O kadar çok yemek vardı ki bunları tatilimin sonuna kadar bitiremeyebilirdim. Ne kadar düşünceli insanlardı bunlar. Ne kadar sevecen ve saygılıydılar. Buradan hiç ayrılmasam olurdu valla. Bütün yemekleri evdeki buzdolabına yerleştirdim. Arasından beğendiklerime köşesinden dadandım ve bir güzel yemek yedim. Bütün yemekler harikaydı. Geldiğimden beri evin üst katına hiç çıkmamıştım. Artık zamanı geldi diye düşünüp
üst kata bir göz atmak için çıktım. Yukarıda da içleri yepyeni beyaz mobilyalarla döşenmiş 2 oda ve banyo vardı. Odalardan çift kişilik yataklı olanı seçtim. Bu oda arkadaşımın anne ve babasının olmalıydı. Geniş geniş yatarım diye düşündüm. Hem buradan camdan dışarısını da görebiliyordum. Saat geç olmuştu artık. Yatma vakti diye düşünüp yatağa uzandım ve camdan dışarı bakarken uyuyakalmışım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Ama camdan dolunay görünürken doğrulduğumda bir yandan da karşı evin bahçesinde dikilen bir kadın gördüm. Sadece buraya, hatta bu odaya bakıyordu. Hemen kalkıp camdan dışarı ona doğru bakmaya başladım. Sabit bir şekilde duruyordu. Hiç hareket etmiyordu. Bir şey mi anlatmaya çalışıyor diye düşündüm. El salladım, merhaba diye seslendim. Sesimi duyunca hemen uzaklaştı. Bu kişiyi tanımıyordum. Bu kasabada ilk kez böyle birisini görmüştüm. Yarın mahalledeki kişilere sorarım. Sonuçta burası küçük bir yer, kesin tanıyorlardır dedim. Tekrardan yatağa yatıp uykuma devam ettim. Sabah uyandığımda hemen kahvaltı etmek için alt kata indim. Şehir gürültüsünden uzak hayat ne kadar da güzeldi. Hemen bir çay demledim ve evin içinde gerine gerine yürümeye başladım. Tam sokak kapısının oraya geldiğimde yerde bir kağıt gördüm. Ne olduğunu merak ederek heyecanla yerden aldım. Üstünde "Buradaki kimseye güvenme" yazıyordu. Ne alaka? Buradaki insanlar çok cana yakın diye geçirdim aklımdan. Ama içime bir şüphe düşmedi değil. Sonuçta bu insanlar hiç tanımadıkları birine bu kadar yardımcı oluyorlardı. Altında bir şey aramalı mıydım bilmiyordum. Kağıdı masamın üzerine bırakıp düşüne düşüne kahvaltı etmeye başladım. Belki de küçük bir çocuk beni korkutmak için şaka yapıyordu. Korku hikayelerinde hep yeni taşınan kişinin başına o mahallede bir şeyler gelir ya, hep de bu müzikliğin altından ufak ufak çocuklar çıkar hani. Öyle bir durumdur diye düşünüp üstelemedim. O gün öğleden sonra marketteki adamın bana söylediği kasabanın yakınındaki gölete gitmeye karar verdim. Hem uzun uzun yürürüm hem de piknik yaparım diye düşündüm. Kahvaltıdan sonra sırt çantamı hazırlayıp yola koyuldum. Önce markete uğramam gerekiyordu. Markete girip alışveriş yaparken market sahibi "Bugün nasılsınız? Umarım kasabamızda keyfiniz yerindedir" dedi. Ben de "Evet, burada yaşayan insanlar bana çok iyi bakıyor. Dün sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra evin önünde bana yemek yapıp getiren komşularımı gördüm" deyince adam patlattı kahkahayı. "Evet evet, ben de gelecektim ama kızımla gönderdim sana bir şeyler. Biz biraz böyleyizdir. Yeni gelen insanlara hep sıcak yaklaşırız ki daha çok gelen olsun, daha çok insan tanıyalım. Sonuçta biz hep burada yalnızız. Hep aynı kişilerle yaşıyoruz" dedi. "Bugün yolculuk nereye peki?" diye ekledi. Gülmesine biraz şaşırmıştım ama yine de devam ettim. "Dün sizin bana bahsettiğiniz gölete gitmek istiyorum. Orada bir piknik yapıp döneceğim" dedim. "Hay hay, ne kadar güzel bir plan" dedi. "Orası çok güzeldir. Size tarif edeyim. İsterseniz kapının önünde bisikletim var. Onu alın. Güzel havanın tadını çıkarın. Yarın nasılsa alışveriş için geleceksiniz. O zaman da bisikleti getirirsiniz" dedi ve yolu tarif etti. Bu teklif benim için çok iyi olmuştu. Hemen bisikletle yola koyuldum. Gölet kasabadan çok uzak değildi. Bisikletle 15-20 dakikalık bir mesafedeydi. Bisikletle bu güzel kasabada yolculuk yapmak harika bir histi. Tekrar kendime geliyordum. Yenileniyordum. Şehir hayatından uzak, doğanın içinde resmen iyileşiyordum. Marketçinin tarif ettiği yere geldiğimde karşımda yemyeşil ormanın ortasında ufak iskeleli o muhteşem gölü gördüm. Hemen bisikleti bırakıp iskelenin başına kadar yürüdüm. Göletin etrafını saran geniş, uzun ağaçlıklı orman karşıdan bakınca ürkütücü görünmüyor değildi. Muhtemelen ağaçların sıklığından dolayı orası kapkaranlıktır diye düşündüm. İskeleden bisikletin oraya geri döndüm ve çantadan eşyalarımı çıkardım. Burada
2-3 saat zaman geçirmeyi, bir şeyler yemeyi ve çayırda uzanmayı planlıyordum. Bütün eşyalarımı yerli yerine koyup sırt çantamı da kendime yastık yaptım. Güneş hiç yakmıyordu. Hafif bir meltem esiyordu. Göletten gelen su sesi içimdeki bütün tedirginlikleri alıp yerine huzur koyuyordu sanki. Bir an yatmaktan sıkıldım ve oturur pozisyona geçtim. Karşıdaki ormana bakıyordum. Ağaçların gövdeleri çok genişti. Bu kasaba bu bölgenin oksijen deposu olmalı diye düşündüm. Ormana sağdan sola, soldan sağa hayranlıkla bakarken ağaçların arasında bir kırmızılık gördüm. Çok uzakta bir ateş yanıyordu sanki. Bu mevsimde böyle bir ormanda ateş yanması çok tehlikeliydi. Hemen üşenmeden kalktım. Ormana, ateşin olduğu yere doğru yol aldım. Ormanın içine doğru ilerledikçe gün ışığı ortadan kayboldu. Sanki büyük bir fırtına çıkacakmış gibi hava bulutlarla kaplanmıştı, karanlıktı. Rüzgar durmuştu, kuşlar susmuştu. Sanki orman nefesini tutmuş, olanları izliyordu. Kırmızılık artık netti, bir ateş yanıyordu. Ama kamp ateşi gibi değil, taşlarla çevrili, tam ortasında yükselen bir alev sütunu vardı. Etrafında da insanlar. Hepsi beyaz giysiler içindeydi. Yüzlerinde hayvan maskeleri, keçi, baykuş, tilki. Bazıları çıplak ayakla toprağa basıyor, bazıları ellerinde dallar taşıyordu. Sessizce bir çember oluşturmuşlardı. Ortada bir şey vardı. Yaklaştıkça gördüm. Cansız bir manken. Üzerinde sade, gri bir örtü vardı. Yüzü yoktu. Kolları iki yana açık, başı hafif eğikti. Mankenin etrafında dönmeye başladılar. Sanki her biri başka bir müzikle dans ediyordu. Ayakları toprağa eşeliyor, elleri havada garip şekiller çiziyordu. Aralarından biri yere kapanıyor, diğerleri onun sırtına semboller çiziyor gibiydi. Sonra hepsi aynı anda durup bana baktı. Bir anda başlarını kaldırdılar. Aniden sanki çalışılmış bir dans figürü gibiydi. Maskelerinin boş gözleri doğrudan bana bakıyordu. Dona kaldım. Hiçbir ses çıkmadı. Sadece bakıyorlardı. Hareket etmiyorlardı. Sanki beni tanıyorlardı. Sanki oraya ait olmadığımı biliyorlardı. Bir adım geri attım. Sonra bir adım daha. Sonra koşmaya başladım. Dallar yüzümü çizdi. Ayaklarım toprağa battı. Ama durmadım. Nefesim kesilene kadar koştum. Ormanın dışına çıktığımda gökyüzü hala açıktı. Sanki içerideki karanlık başka bir dünyaya aitti. Hemen göletin oraya gelip eşyalarımı aldım ve bisiklete atladım. Hızla sürmeye başladım. Bir yandan da arkamdan gelen birileri var mı diye bakıyordum. Kimse gelmiyordu. Ben neye şahit olmuştum acaba diye düşündüm ve hemen kasabadaki marketçiye gidip durumu anlatmaya karar verdim. Dükkanın önüne geldiğimde hızla bisikletten atlayıp içeri daldım. Marketçi reyonlarla ilgileniyordu. Marketin kapısını o kadar sert açmıştım ki o sese adamın yerinden zıplaması gerekirdi. Ama adam hiç tepki bile vermedi. "Hoş geldin, hayırdır, erken dönmüşsün" dedi. Gölet, ateş, ormandaki cansız manken. Sırayla bu tarz şeyler söylüyordum. Marketçi hemen bir su alıp bana verdi. "Dur bakalım, bir iç şunu, sakinleş, burada güvendesin" dedi. Hemen bir köşeye oturup her şeyi anlattım. Hayvan maskesi takmış insanlar, ormanda cansız bir mankenle ateş etrafında bilmediğim kelimeler mırıldanarak bir şeyler yapıyordu. Ben de onları gizlice izliyordum. Sonra bir anda hepsi nerede olduğumu bilir gibi aynı anda benim olduğum tarafa baktılar. Panikle bağırarak koşa koşa kaçtım dedim. Marketçi beni tüm sakinliğiyle dinledi ve arkasından bir kahkaha patlattı. "Sakın beni yanlış anlama ama sen sanırım kasabadaki çocuklara denk gelmişsin. Kesin yine kafalarından uydurdukları bir oyunu oynamak için ormana gitmişlerdir. Bak kızım, bu kasaba gerçekten çok güvenli.
Sen bu basit olayı kafanda bir film senaryosuna dönüştürmüşsün. Tabii ki kendince haklısın. Ben de öyle bir şey görsem arkama bakmadan kaçardım. Fakat dediğim gibi burası tahmin ettiğinden de güvenli bir yer dedikten sonra bir anda market kapısı açıldı ve orada gördüğüm kişiler dükkandan aynı hayvan maskeleri kafalarında içeri girdi. Hepsi bir anda bana bakıp gülmeye başladılar. Onlara doğru dönüp "Çok mu komik? Siz ne yapıyordunuz o ormanda?" dedim. Oradan bir çocuk bana dönüp "Ben bir oyun icat ettim. Cansız mankeni canlandırmaya çalıştık. Ama beceremedik. Eskisi gibi olmadı. İçi boştu. Bu sefer sanırım bir şeyler eksikti" dedi. Sonra diğer çocuklar da başladı gülmeye. Sonra marketçi bana dönerek "Bak, gördün mü? Aynı sana bahsettiğim gibi" dedi. Sonra çocuklar beni korkuttukları için özür dilediler. O sırada çocuklara dönüp "Geçen gün kapının altından buradaki kimseye güvenmemem gerektiğini söyleyen notu siz mi attınız peki?" Marketçi bir anda ciddileşti. Çocuklar ise "Hayır, bizim haberimiz yok. Ama belki o da bir oyundur. Bilemezsin" deyip koşa koşa gittiler. Marketçiye döndüm. Hala yüzü ciddiyetini koruyordu. Az önce o kadar olay anlatmıştım, hiç tepki vermemişti. Lakin bu notu duyduktan sonra kendi kendine düşüncelere dalmıştı sanki. "Ah şu çocuklar" dedim marketçiye dönerek. Evet, görüyorsun işte. Hiç de akıllanacak gibi durmuyorlar baksana" dedi ve gülümsedi. Ben de ufak bir tebessüm edip dükkandan çıktım. Marketçiye "Bisikleti buraya bırakıyorum" dedim. O da "İstediğin zaman yine alabilirsin. Unutma, bu kasaba sana dertlerini unutturacak. Keyfine bak. Bir şey olursa da bana gelmekten çekinme" dedi. Hava artık yavaşça kararmaya başlamıştı. Eve doğru yürürken kendime ne kadar da salağım diye yükleniyordum. Resmen ufacık çocukların maskarası oldum diyordum. Tam evin sokağına doğru döndüğümde karşımdaki manzara beni şoka uğratmıştı. Evimin önünde 15-20 kadar kasabalı, ellerinde yemek tabakları ve tepsilerle bağıra bağıra şarkı söyleyerek dans ediyorlardı. Ne olduğunu anlamaya çalışarak eve doğru yürümeye devam ettim. Yaklaşınca "Ne kadar da neşelisiniz, bu neşeyi neye borçluyuz?" dedim. Hepsi gülerek "Bu bizim en sevdiğimiz yöresel danslarımızdan birisi. Bu mevsimde bu dansı yapmak için hep buluşuruz. Yeni komşumuz da görsün istedik. Hem de sana yemek yaptık. Nasıldı gölet gezisi?" Bir an durdum. Gölete gittiğimi nereden biliyorlardı ki dedim kendi kendime. Belki de ya marketçiden ya da rezil olduğum çocuklardan öğrenmişlerdir herhalde diye düşündüm. Gölet gezisi biraz tedirgin ediciydi. Çocukları gördüm. Korkup kaçtım. Ama sonra gelip beni korkuttukları için özür dilediler dedim. Tam o anda bir kadın "Ne demek korkuttular seni? Ben şimdi onlara gösteririm" dedi. Yok, durun, sakin olun. Çocuklar ateş yakmış kendi hallerinde. Ormanda oynuyorlardı. Ben onları görünce korktum. Onlar bana bir şey yapmadılar" dedim. Oradan başka bir kadın elindeki tepsiyi yere atıp hemen önüme doğru koşarak geldi ve ayaklarıma kapandı. "Lütfen sen korkma. Lütfen sen korkma. Biz buradayız. Biz seni asla korkutmayız" dedi. "Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Merak etmeyin, beni sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizi çok sevdim" dedim ve kadını ayaklarımın dibinden kaldırdım. Kadın hemen bilerek yere fırlattığı tepsiyi ve kırılan tabakları temizlemeye koyuldu ve devam etti. "Ne güzel sana köfte yapmıştım. Güzel güzel yerdin" dedi. Oradan başka birisi çıktı. "Ben ona 2 tepsi fırına köfte yapmıştım. Merak etme" dedi. Bense olayları anlamaya çalışıyordum. Tepsiyi yere fırlatan kadın diğerine dönüp "Sen ona benim kadar iyi hizmet edemezsin" diye bağırdı ve bir anda saldırmaya başladı. Ortalık karıştı. Az önce dans eden insanlar bir anda ellerindeki yemekleri fırlatıp birbirlerine saç baş dalmaya başladılar. Ben "Durun, yapmayın lütfen" diye bağırırken marketçi ve yanında 2 kişi daha gelip olaya müdahale ettiler. Yerler hep tabak çanak kırığı ve yemeklerle doluydu. Marketçi ve yanındakiler "Sen iyi misin?" diye sordular bana. Ben "Hiçbir şey anlayamıyorum artık" dedim. "Sen merak etme.
Ara ara böyle sürtüşmeler yaşanır. Ben hemen belediyeyi arayıp burayı temizleteceğim. Sen de evine gir. Bugün senin için çok yorucu oldu dedi. O kargaşanın içinden çıkıp eve girdim. Kapıyı kapattığım anda dışarıdan hala bağırış çağırış sesleri geliyordu. Gizli gizli camdan baksam mı, ne zaman dağılırlar acaba diye düşünüyordum ki bir anda ortalığın çok sessiz olduğunu fark ettim. Hemen cama doğru gittim. Kimse yoktu. Herkes dağılmıştı. Yerde bir tek kırık tabak, çanaklar ve tepsiler kalmıştı. Bir yandan bugün şahit olduklarım, bir yandan da bana gönderilen not iyice kafamı kurcalamaya başlamıştı. Sanırım bu kasabadaki insanlar iyilik deliliğinde yaşıyorlardı. Ya da gerçekten akılları biraz noksandı. Buradaki insanlara güvenmemem gerektiğini söyleyen notu düşünüyordum. Yine o zıpır çocuklar mıydı acaba diye geçirdim içimden. Kendimi kanepeye attım. Karnım acıkmıştı ama kalkacak derman bulamadım vücudumda. Biraz uzanayım, sonra bir şeyler yer, TV izlerim dedim. Televizyon izlerken dışarıdan çöp kamyonunun sesini duydum. Hemen camdan bakmaya başladım. İki çalışan yerleri hemen temizlemiş, gitmeye hazırlanıyorlardı. Sonra birisi camda beni gördü ve beni işaret ederek başladı kahkaha atmaya. Sonra diğeri de beni görüp mahalleyi inletircesine gülmeye başladı. Ne olduğunu anlayamıyordum. Hemen kapıyı açıp oradan seslendim. "Hayırdır, ne oluyor? Ne gülüyorsunuz?" İkisi de bir anda buz kesti. Hiçbir şey demediler. Sonra birinin diğerine bunca hazırlık ve curcuna bunun için miydi yani dediğini duydum. Bu sefer daha yüksek bir sesle "Hayırdır, ne hazırlığı?" dedim. İçlerinden birisi son söylediğimi umursamadan "Kusura bakmayın hanımefendi, biz aslında size gülmüyorduk. İşimizi hallettik, müsaadenizle gidiyoruz" dediler ve beni selamlayıp gittiler. Bu kasabada bana huzur yok dedim içimden. En iyisi bu geceyi de burada atlatıp yarın eve döneyim. Yoksa burada bu deliler arasında kafayı sıyıracağım. İnsanların davranışları beni iyice tedirgin etmeye başlamıştı. Planı yapmıştım. Sabaha kadar saat sayıp gün ışığıyla kendimi otogara atacaktım. Yavaş yavaş eşyalarımı toparladım ve evin dağınık yerlerini düzenleyip temizledim. Üst kata çıktım. Tam orada yattığım yatağı toparlıyordum ki kapı kırılırcasına çaldı. Aklım yerinden çıkmıştı. Apar topar aşağı indim. "Kim o?" diye seslendim. Camdan hemen kapıdaki kişiye baktım. Bu geçen gün karşı evin bahçesinden beni izleyen kadındı. "Çabuk, çabuk, kapıyı aç. Sana anlatmam gereken şeyler var" dedi. Kadın resmen orman kaçkını gibiydi. Çok korkmuştum. Bana bir şey yapmasından endişeleniyordum. "Sana geçen gün notu ben attım" dedi. "Ne? Neden?" diye seslendim. "Lütfen kapıyı aç. Sana anlatmam gerekiyor" dedi. O an ne olacaksa olsun diyerek kapıyı açtım. Kadın içeri girdiği gibi kapıyı arkasından kapattı. "Sen buraya geleli kaç gün oldu?" diye sordu. "Nasıl? Ne alaka? Bunu mu konuşacağız?" diye tepki verdim. "Kaç gün oldu?" dedi bağırarak. "2 gün oldu sanırım" dedim. "Evinin önünde bir kargaşa mı çıktı bugün?" "Evet" dedim. "Kadınlar birbirine girdi. Ortalığa tabaklar, çanaklar saçıldı." "Yıllardır aynı numara" dedi kendi kendine. "Seni bu kasabadan çıkarmalıyız derhal." "Nasıl yani? Ne oluyor? Ne numarası, anlatır mısın artık?" diye ısrar ettim. "Buradaki insanlar deli. Hepsi meczup. Çocukları bile kendileri gibi yetiştiriyorlar. Geçen gün göletin içinde çocukları gördün ya, o olaylar aslında hep gerçekti. Bu kasabadaki insanlar buraya gelen yalnız insanlara iyi davranıp kandırır. En savunmasız anlarında kendi ayinlerinde kullanırlar." "Ne saçmalıyorsun sen?" dedim şaşkınlıkla. "Senin yaşadığımız yüzyıldan haberin var mı? Ayrıca sen ormanda çocukları gördüğümü nereden biliyorsun? Sence yüzyıllar eski tanrıları ve onların takipçilerini eskitebilir mi? En eski inançlar bile bazı yerlerde hala yaşamaya devam ediyor. Sadece bilinmiyorlar. O insanlar kendilerini bu tarz yerlerde gizleyip inançlarını yaşayarak nesillerini sürdürüyorlar" dedi.
Bu işler o kadar eskidir ki İpigenia Artemis'i yatıştırmak için babası Agamemnon tarafından kurban edilecekti. Böylece Yunanların Truva Savaşı'nı başlatmasına izin verecekti. Bu sadece sana verebileceğim binlerce örnekten birisi. Neyse, bunları bu kadar ayrıntılı konuşacak zamanımız yok. Senin ormana gittiğin gün ben seni korumak için takip ediyordum. Ormandayken bir anda çocuklar sana döndü. Sana bir şey yapacaklarını düşünüp hazırlandım. Ama hareket etmediler. Ve sen de hemen geri kaçtın. Anlattıkları karşısında elim ayağım boşalmıştı. Bir anda yere yığıldım. Bana doğruyu mu söylüyorsun? Bu anlattıkların ne böyle dedim. Hepsi gerçek, hepsi dedi. Eşyalarını toparla, çıkmalıyız. Bir an durdum. Sana güvenemem. Ya sen de onlardansan? Ayrıca madem onlar seni yakaladılar, neden seni ritüellerinde kullanmadılar? Ben zaten onlardanım. Eğer bir av seçtilerse beni kurban etmezler. Av en başından beri sensin dedi. Nasıl yani? Kimsin sen o zaman diye sordum hiddetle. Ben seni buraya gönderen kişinin ablasıyım. Onun da kime hizmet ettiğini anlamışsındır umarım. O da burada zaten, merak etme dedi. Aman Allah'ım, ben neyin içerisindeyim diyerek yaşadığım şoku paylaştım. Sonra kadına dönerek sen Janet'ın ablası mısın? O şu an burada mı diye sordum. Evet, ne sandın? Bunların hepsi bir oyunun parçası. Bu kadar konuşmak yeter. Derhal çantanı kap. İleride arabam var. Ona ulaşırsak seni hemen yaşadığın yere götüreceğim dedi. Hemen bacaklarımda bir güç bulup ayaklandım. Bütün eşyalarımı toplamıştım zaten. Evin ışıklarını açık bırakarak sessizce kapıdan çıkıp yan bahçeye girip evlerin arasından ilerledik. 3-4 evin arkasından geçtikten sonra işte dedi, araç burada, çabuk. Hemen arabaya koştuk. O kadar çok korkuyordum ki dudaklarım titriyordu. Arabaya bindik. Ben bilerek arkaya oturdum ve koltukların arkasına saklandım. Sadece iki koltuk arasından yolu izliyordum. Otobüsten indiğimde yürüyerek geldiğim ve hayran kaldığım bu sokaktan şimdi bir an önce çıkmak istiyordum. Yolun sağa kıvrıldığı bir yer vardı. Tam orayı döndüğümüzde karşımıza bir anda 100 kişilik kalabalık bir grup çıktı. Aralarında iş arkadaşım Janet'ı da gördüm. Gerçekten de buradaydı. Bütün yol boyunca aheste aheste bize doğru yürüyor fakat hiç konuşmuyorlardı. Sanki hepsi zombi gibiydi. Sadece yürüyorlardı. O anda hemen koltuğun dibine kadar eğildim ve kadına "Hadi bas üstlerine, neyi bekliyorsun? İlla korkup yolu açacaklar ve biz de kurtulacağız" dedim. Yanımdaki kadın gülerek "Buradan kurtulacağına gerçekten inandın mı?" deyip yüzüme baktı. Sanki benimle alay ediyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışır gibi "Nasıl yani? Bana oyun mu oynadın?" diye sordum. Sesim korku dolu bir ifade taşıyordu. "Hayır tatlım, sana oyun oynamadım ben. Zaten sana onlardan olduğumu söylemiştim" dedi ve arabadan indi. O sırada kasabalılar arabanın etrafını sardı. İş arkadaşım Janet bana doğru eğildi. "Hoş geldin, nasıl geçiyor tatilin?" dedikten sonra kıkır kıkır gülmeye başladı. Sonra ablası denen o kadın ve bütün kasabalı gülmeye başladılar. Marketçiye doğru döndüm ve bana yardım etmesi için adeta yalvardım. "Bırakın lütfen gideyim, ben size ne yaptım ki?" gibi cümleler kurdum. Marketçi bana doğru dönerek "Biz sana bir şey yapmıyoruz ki kızım" dedi. Bunu öyle bir ifadeyle söyledi ki yaptıkları şeyi çok normal bir şeymiş gibi gördükleri anlaşılıyordu. Sonra beni arabadan çıkarıp ellerimi bağladı. 2 kişi koluma girdi ve yürümeye başladık. Hüngür hüngür ağlıyordum ve "Lütfen canımı bağışlayın" diye bağırarak yalvarıyordum. Ben bağırdıkça çocuklar önümde koşmaya ve eğlenmeye devam ediyordu. Resmen seçilmiş bir kurban olarak ölüme gidiyordum. Sabah bana gülüp kahkaha atan çöpçüler şarkılar söylüyorlardı. Bir kasaba dolusu insan beni kurban etmeye götürüyordu. Ayağımda derman kalmadı ve yere yığıldım.
Kolumdakiler de tutamamışlardı beni. O sırada yanıma Janet geldi. Yüzü gülümsüyordu. "Çok mu yoruldun? Sen merak etme. Birazdan bütün yorgunluğun dinecek," dedi. Benimle resmen alay ediyordu. "Seni hayvan," diye bağırdım ve dayanamayıp yüzüne tükürdüm. Janet sinirden deliye döndü. Elini kaldırmasıyla tokadının yüzümde patlaması bir oldu. Yığıldığım yerden beni kaldırarak oturduğum evin önündeki geniş alana getirdiler. Orada da bekleyen kalabalık bir grup vardı. Hadi ama geciktiniz," diye bağırdı birisi. Janet'ın ablası, "Kurbanımızla biraz oynamak istedik," diye cevap verdi. Asfalt zeminin üstüne koskocaman bir ateş yaktılar. Marketçi elinde tepsilerle geldi. "Bugün çok yoruldun. Al biraz bir şeyler ye. Merak etme, sen de biz de huzura ereceğiz," dedi. "Seni aşağılık," diye bağırdım ve verdiği yemekleri yere attım. O sırada marketçi bana müdahale etmek için yaklaştı. Gözüm belindeki kesici alete takıldı. Tam bana elini kaldırdığı sırada belinden aleti alarak baldırına sapladım. Bir anda herkes dağıldı. "Yaklaşmayın," diye bağırıyordum. Herkes bir anda kaçışmaya başladı. Sırtımı evlerden birine verdim. Kalanlar marketçinin çığlıklarını duyduğunda kaçmaya devam etti. Karşımda duranlar ise bir anda marketçiye yardım etmek için başında toplandılar. Fırsat bu fırsat diye düşündüm. Sırtımı döndüğüm evin içine girip o evin arka kapısından ilk kaçtığım güzergahtan sessizce sürüne sürüne yan mahalleye çıktım. Amacım Janet'ın ablasının arabasına atlayıp buradan kaçmaktı. O sokağa sessizce çıkıp gözetlemeye başladım. Dağılan kasabalıların bir kısmı oradaydı. Janet ve ablası da dahil. Hepsinin yüzü gülüyordu. Beni kurban edemedikleri için üzgün olmaları gerekirdi halbuki. Sadece şu arabaya ulaşmalıyım diyordum. Uzaktan kalabalığı izlerken birisi, "Hey sen, artık korkmana gerek yok," diye bağırdı. Beni nasıl görmüştü ki? O sırada kalabalık da, "Gelebilirsin artık, seninle işimiz bitti," diye bağırdı. "Gel gel, korkma," diye sesleniyorlardı. Bu da mı tuzak derken arkamdan birisi omzuma dokundu. "Hey hey, sakin, sen artık bizim avımız değilsin, korkmana gerek yok," dedi. "Niye bana bu kadar acı çektirdiniz? Neden bana bunları yaşattınız?" Yüzüme sırıtarak baktı ve kalabalığa seslendi. "Arkadaşlar, misafirimiz burada, yol verin de gitsin," diye bağırdı. Elimde kesici aletle yavaşça kalabalığa doğru yürümeye başladım. "İndir onu, arabaya al ve git," dedi Janet'ın ablası. "Neden? Ne oluyor? Beni kurban etmekten vaz mı geçtiniz?" dedim. Ama anlayamıyordum. Janet yanıma yaklaştı. Arabanın kapısını açtı. "Git artık buradan," dedi. "Kimseye de bir şey anlatma." "Bunu neden yaptın?" diye sorduğumda ise gülerek, "Ben bunu her yıl yapıyorum. Büyük bir mesele değil benim için," dedi. O an ona bir ışımla saldırdım. Fakat beni ayırdılar. Arabaya bindirdiler ve git dediler. Hiçbir şey anlayamıyordum. "Madem salacaktınız neden beni esir ettiniz? Neden beni kurban etmeye çalıştınız?" dedim. Janet'ın ablası dönerek, "Sen ayin yapılan yere bir kurban olarak girdin ama orada birisini yaraladın. İşte o anda kurbanımız değişti. Biz şimdi çok sevdiğimiz birini kurban etmeye gidiyoruz. Sen de buradan uzaklaş." Arabayı çalıştırıp gaza bastım. Hüngür hüngür ağlıyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Fakat bunu bir şekilde insanlara duyurmalıydım. Burada her yıl kendi saçma inançları için bir insanın canını alıyorlardı. Kasabadan çıkar çıkmaz ilk gördüğüm polis karakoluna girdim. Polise gidip kasabada yaşadıklarımı anlattım. Polis önce kasabanın nerede olduğunu sordu. Kasabanın adını ve evin bulunduğu bölgenin adresini söyledim.
Polis kasabanın adını duyar duymaz yüzü değişti. Bölgeyi tam olarak tarif ettikten sonra nefes alarak konuşmaya başladı. Sanki bana tuhaf bir şey anlatacakmış gibi bir his oluştu içimde. O bölge sınır bölgesi hanımefendi dedi. Bahsettiğiniz kasabada yıllardır kimse yaşamıyor. Evler duruyor ama ikamet izni yok. Kimse orada yaşayamaz. Siz doğru yerden bahsettiğinize emin misiniz? Şaşırıp kaldım. Birkaç dakika boyunca itiraz ettim. Ama polisler her defasında aynı şeyi söylediler. Orada kimsenin yaşamadığını. Artık kendimi kaybedecek duruma gelmiştim. Polisler muhtemelen farklı yerden bahsediyorlardı. Onlar da benim için öyle düşünüyordu. En sonunda o bölgeyi onlara göstermemi istediler. Oraya geldiğim yoldan aynı şekilde geri dönerek gittik. Ancak vardığımızda henüz birkaç saat önce kalabalık ve kargaşa dolu olan kasabada şimdi yaşam belirtisi yoktu. Polislerin dediği doğruydu. Burası çok uzun zaman önce terk edilmiş bir bölgeydi. Girişim bile yasak olduğu bu yere nasıl girmiş olabilirdim ki? Kafam karmakarışık halde eve döndükten sonra hemen Janet'a ulaşmaya çalıştım. Telefonlarıma cevap vermedi. Onu görmek için iş yerine gittiğimde onun da işten ayrıldığını söylediler. Benim arkamdan o da işten ayrılmış ama bundan haberim bile yoktu. Daha sonra işten ayrılır ayrılmaz kasabaya gittiğini öğrendim. Bunu iş yerinden başka bir arkadaşı söyledi. Ailesinden kalma eski bir kasabada evi varmış. Oraya gideceğini söyledi dedi. Söylediği yerin benim gittiğim kasaba olduğunu anladım. Ama orada yaşadıklarım, ardından kimsenin orada yaşamıyor olması, bu işin içinde başka bir şey vardı. Ama durumu çözemiyordum. Kasabaya kendi başıma tekrar gitmeye ise asla cesaretim yoktu. Bu belirsizlikle de yaşayamıyordum. Tek çare internetten kasaba ile ilgili bilgi edinmeye çalıştım. Kasaba polislerin söylediği gibi 50 yıl önce terk edilmişti. Evler duruyor ancak ikamet izni yoktu. Şu an hiçbir bölgeye ait değildi burası. Ama burası için yazılmış bir sürü haber çıktı karşıma. Bölgeyle ilgili garip ve gizemli söylentiler vardı. Bu bölge çok da denetlenmeyen ıssız bir bölge. Bazıları burada kaçak olarak yaşayan insanların, bazıları ise ruhların yaşadığını söylüyormuş. Sapkın ideolojiye sahip kişilerin toplanıp gizlendikleri ve ayinler yaptıkları bir yer olarak anılıyordu kimilerine göre. Bu söylentiler nasıl çıktı bilmiyorum. Ama gazete haberlerinde bu bölgenin yakınından geçen kişilerin şahit oldukları garip garip şeyler yazıyordu. Bir haberde sınırdaki ormanın içinden çıkan bir grup insanın oradan geçenlere saldırdığı yazıyordu. Canını zor kurtaran kişi yaşadıklarını anlatmış. Ya da benim gibi bu kasabayla ilgili açıklanamayan şeyler yaşayanlar vardı belki de. Orada ruhların yaşadığı ve eskilerden kalma yaşantılarını ve ibadetlerini sürdürdüklerine dair söylentiler de az değildi. Okudukça dehşete kapıldım. Böyle bir şey yaşamamış olsaydım asla bu haberlere inanmazdım. Ama yaşadıklarımı başka hiçbir türlü açıklayamıyorum. Janet'a bir daha ulaşamadım. Artık onun var olduğundan bile emin olamıyorum. Belki o da geçmişteki ruhların arasından çıkan biriydi. Belki de o bölgede gizli gizli yaşayan sapkın inançlı kişilerden biriydi. Ya da ben aklımı kaçırıyorum. Bu sonuçlardan hangisi daha korkutucu, inanın bilmiyorum.